Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerinden biri olarak nitelendirilen Bosna Hersek'te 2 Ekim Pazar günü belki de 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın ardından en kritik seçimlerden biri yapıldı. Gerek seçim yasası tartışmaları, gerekse Bosnalı Sırpların ayrılıkçı söylemleri gölgesinde girilen süreç seçimleri daha da ilgi çekici bir hale getirdi. Bu haftaki içeriğimizde Bosna Hersek seçimlerini ve seçimlerin Türkiye için önemini sizler için anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız GZT'nin 10'unu başlıyor. ...1995 yılında imzalanan Dayton Barış Anlaşması her ne kadar kanlı Bosna Savaşı'nı bitirse de son derece karmaşık bir siyasi sistemi de beraberinde getirdi. Dayton sonrası Bosna Hersek özerk yapılara sahip iki bölgeye ayrılırken entite olarak nitelendirilen bu bölgelerden biri de kendi içinde 10 ayrı kantona bölündü. Tabii bir de özel statüye sahip Brčko bölgesi var. Ama oraya şimdilik girmeyeceğiz. İşte pazar günü yapılan seçimde kantonlar, entiteler ve ulusal düzeydeki parlamentoların yeni üyelerinin yanı sıra devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri de halk tarafından seçildi. Konseyin Boşnak ve Hırvat üyeleri Bosna Hersek Federasyonu entitesinden, Sırp üye ise Sırp Cumhuriyeti entitesinden seçildi. Tüm bunların yanı sıra Sırp entitesinin başkan ve yardımcıları ile Ulusal Meclisi'nin yeni dönemdeki üyeleri de pazar günkü seçimde belirlendi. 2 Ekim pazar günü yapılan seçimlerde tamı tamına 72 siyasi parti, 38 siyasi ittifak ve 17 bağımsız aday yarıştı. 3,3 milyon seçmenin bulunduğu bu küçük ülkede tam olarak 7258 aday 518 koltuk için mücadele etti. Devletin karmaşık siyasi yapısı nedeniyle kantonlarda ayrı, entitelerde ayrı ve ulusal düzeyde ayrı parlamento ve hükümetler olduğundan seçimlere katılan siyasi unsurların sayısı da artıyor. Zira bazı partiler sadece bir seçim bölgesinde seçime girerken çok az sayıda partinin tüm ülke genelinde ve her kademede aday gösterdiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle yerel nitelikteki partiler ve onların yaptığı ittifaklar seçim sonuçlarında doğrudan etki edebiliyor. Mesela farklı ideolojilere sahip 11 siyasi parti tarafından desteklenen Deniz Beçiroviç'in Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğine seçilmesinde hiç şüphesiz bu partilerin güçlü oldukları bölgelerde aldığı oylar da önemli bir rol oynadı. Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda bugün de ülkenin en büyük Boşnak Partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin kurucu genel başkanı olan merhum Alija Izetbegović, ülkedeki Boşnak kesimin büyük bir çoğunluğu tarafından hala saygı duyulan ve sevilen bir lider. SDA'nın bugün dahi savaşta Boşnak halkına başkomutanlık ve siyasi liderlik yapmış Alija'nın partisi olarak görülmesi de bunun en önemli kanıtı. Tabi özellikle sol görüşlü Boşnaklar arasında Alija'yı sert bir şekilde eleştirenler de bulunuyor. Bazı siyasi oluşumlar ise bugün partinin genel başkanı olan Alija'nın oğlu Bakir Izetbegović'e saldırmak için babasını kullanıyor. Her seçim öncesinde merhum Boşnak lider Alija hakkında olumlu ya da olumsuz haberlerin çıkması ya da Alija isminin propaganda malzemesi olarak kullanılması dahi onun bugün de Bosna Hersek siyasetinde önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. Boşnak siyasetçi ve Alija Izetbegović'in oğlu Bakir Izetbegović, Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için girdiği seçimi önemli bir farkla kaybetse de partisi SDA tüm kademelerde önemli bir sonuç elde etmiş görünüyor. Izetbegović, resmi olmayan ilk sonuçlara göre tek başına 200 bin civarında oy aldı. İrili ufaklı 11 parti tarafından desteklenen rakibi Deniz Beçirović ise 280 bin civarında oy aldı. Seçim kampanyası boyunca da seçim gecesi de 11'e karşı tek başına mücadele ettiğini vurgulayan Izetbegović, pazar gecesi yaptığı konuşmada aslında partisinin düşte değil çıkışta olduğunu da ifade etti. Izetbegović'in partisi SDA'nın birçok kantonda, federasyon entitesinde ve ulusal mecliste en çok oy alan parti olması da aslında başarılı bir seçim kampanyası yürütüldüğünde ortaya koydu. SDA'nın sempatizanı olmasına rağmen Devlet Başkanlığı Konseyi noktasında oyunu savaş kahramanlarından biri olan ılımlı Hırvat siyasetçi Željko Komšić'ten yana kullananlar olsa da bu kesinlikle Bakir Izetbegović'in başarısız olduğu anlamına gelmemektedir. Bosna Hersek'te sadece 2022 seçimlerinde değil, yakın geçmişteki diğer seçimlerde de katılım oranı genellikle %50'lerde seyretti. Son 2018 genel seçiminde %54 civarında olan katılım oranı bu kez beklentilerin aksine azaldı. Yapılan kamuoyu araştırmaları sandığa gitmeyen seçmenlerin birçoğunun değişime inanmadığını gerekçe gösterdiğini ortaya koyuyor.
Özellikle savaş sonrasında birçok farklı siyasi figür ortaya çıkmasına rağmen radikal değişimlerin yaşanmaması, organize suçların ve yolsuzluğun devam etmesi, ekonominin kötüye gitmesi gibi faktörler görünen o ki seçmenlerin değişime dair umutlarını da yok etmiş. Bosna Hersek'in ulusal düzeydeki en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi, Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere 3 üyeden oluşuyor. Genel seçimlerde seçilen üyeler dönüşümlü olarak 8 aylığına konseye başkanlık ediyor. Ülkenin özellikle dış politikasının belirlenmesinde ve uluslararası temsilde önemli bir konuma sahip konseye seçilecek isimler aynı zamanda o milletin de resmi olarak temsilcisi sayılıyor. 2 Ekim'deki seçimde konseyin Boşnak üyeliğine Sosyal Demokrat Partili Denis Bećirović seçilirken Hırvat üyeliğini bir dönem daha Željko Komšić üstlendi. Kendisi de bir dönem Sosyal Demokrat Parti çatısı altında siyaset yapan Komšić, Boşnakların da sevdiği, vatansever bir siyasetçi profili çiziyor. Konseyin Sırp üyeliğine ise ayrılıkçı söylemleriyle bilinen Milorad Dodik'in partisi, Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nden Željka Cvijanović seçildi. Cvijanović aynı zamanda bugüne kadar konsey üyeliğine seçilen ilk kadın oldu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Bosna Hersek'te yakın gelecekte radikal değişimler beklemek son derece yanlış olacaktır. Zira böylesine karmaşık bir siyasi sisteme sahip ülkede hızlı değişimlerin yaşanması çok rastlanır bir durum değil. Yeni Boşnak üye Denis Bećirović her ne kadar batılı ülke ve kurumların da desteklediği bir aday olsa da mevcut sistem gereği elinden pek bir şey gelmeyecektir. Ayrıca her ne kadar ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için önemli bir tehdit olarak görülen ve Rusya yanlısı olduğu bilinen Dodik artık konseye üye olmasa da aynı ideolojileri savunan Cvijanović'in oradaki varlığı aslında çok fazla bir değişim beklenmemesi gerektiğinin de göstergesi. Burada önemli bir nokta şu ki seçimlerden sonra batılı güçler Bećirović'e bizim sayemizde seçildin, sözümüzden çıkma mesajı mı verecek yoksa Batı'nın işaret ettiği adayı destekledikleri için Boşnak seçmenin yanında mı yer alacak? 1990'lardaki Bosna Hersek sınavında sınıfta kalan batılı güçlerin bugün Müslüman Boşnakların yanında yer almasını beklemek de boşuna bir bekleyiş olacaktır. Her fırsatta Bosna Hersek'in işlemeyen bir devlet olduğunu ve Sırp entitesinin Bosna Hersek'ten ayrılması gerektiğini savunan aşırı Sırp milliyetçisi Milorad Dodik, bir önceki dönemde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi olarak görev yapıyordu. Dodik, bu yılki seçimlerde konsey üyeliği yerine yeniden Sırp entitesinin başkanlığına aday olmaya karar verdi. Kimileri bunu Batı'nın baskısından ve yaptırımlarından kurtulmak için yaptığını, kimileri ise Sırp entitesinde ipleri daha sıkı elinde tutabileceği ve çok ön planda olmayacağı için yaptığını savunuyor. Dodik'in milliyetçi söylemlerinin gelecek dönemde de devam etmesi beklenirken bu söylemlerin somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceği de merak konusu olacak. Dodik'in partisi Sırp entitesinde de ulusal düzeyde de en başarılı Sırp partisi olma özelliğini sürdürürken Sırp entitesi başkanlığında Dodik'in seçimi güçlükle kazanması popülaritesinin düşmeye başladığını da gösterdi. Dodik'in ilerleyen dönemde popülaritesini yeniden yükseltmek için nasıl adımlar atabileceği ise merak konusu. Her ne kadar kesin sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da hem kantonlar, hem entiteler ve hem de ulusal düzeyde milliyetçi partilerin seçimi önde götürdüğü görülüyor. 10 kantonun 5'inde Izetbegović'in SDA'sı önde görünürken Bosna Hersek Federasyonu'nda da yine SDA ilk sırada. Sırp entitesinde ise Dodik'in partisi SNSD açık ara en başarılı parti konumunda. Bosna Hersek'te mevcut seçim sistemi nedeniyle herhangi bir partinin tek başına hükümet kurması mümkün değil. Dolayısıyla partiler arasında pazarlıkların ve müzakerelerin yoğun olacağı bir dönem bizi bekliyor. SDA, SNSD ve Hırvat Demokratik Birliği gibi milliyetçi partiler hiç şüphesiz koalisyon görüşmelerinin vazgeçilmez aktörleri olacaktır. Türkiye, Bosna Hersek'i dost ve kardeş ülke olarak görmekte, Bosna Hersek'in barış ve istikrarına her zaman önem vermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Boşnak lider Bakir Izetbegović'in yakın dostluğu da bu ilişkileri her zaman sıcak tutmaktadır. Eylül ayı başında Bosna Hersek'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir Izetbegović'e açıktan destek vermiş, Batı'yı ise Boşnakları bölmekle suçlamıştı. Şimdi Batı'nın açıktan desteklediği bir adayın Boşnakların resmi temsilcisi seçilmesi hiç şüphesiz yeni dönemde Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin de nasıl seyredeceğine dair merak uyandırmaktadır. Denis Bećirović'in üyesi olduğu SDP'nin genel başkanı Nermin Nikšić'in
kısa bir süre önce Türkiye'de CHP'yi kardeş parti olarak gördüklerini söylemesi, Beşiroviç'in ise seçim kampanyası sırasında Erdoğan'ı kastederek Bosna Hersek'in yıllardır seçmenin sesini görmezden gelen sultanlara ihtiyacı yok çıkışı yapması vurgulamaya değer açıklamalardır. Ancak Boşnak ve Türk halkları arasındaki kardeşlik gündelik politikaların çok üzerindedir. Dolayısıyla seçimleri kimin kazandığından bağımsız olarak Bosna Hersek her zaman Türkiye'nin dış politikasında önemli ve özel bir yere sahip olacaktır. Bosna Hersek'te pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarını ve bu sonuçların yakın gelecekteki olası etkilerini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. 2 Ekim pazar günü belki de 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı savaşın ardından en kritik